Sayın Sebastian Jansson, Sayın Yuki Motosawabi tekrardan hoş geldiniz. Beyond expressing the promise of design at every opportunity, we welcome our design gurus with a different expression today, our distinguished foreign guests. They came all the way from Finland. We offer our thanks to Mr. Mikko Lakonen, Mr. Samuli Namanka, Mr. Sebastian Jansson, and Mr. Yuki Motosawabi. Elbette ki bu süreçte bizleri değerli tasarımcılar ile buluşturmak için büyük destek sağlayan Sayın Ticaret Müşavirimiz Arto Mankinen'e de bu vesileyle teşekkür etmek isteriz. Of course, we would like to thank Arto Makinen, Finland Trade Ambassador, who provided us to this great support to bring us together with valuable designers in this process. Programımız açılış konuşmaları akabinde tasarımcılarımızın sunumları ile devam edecektir. Sunumların ardından ise firmalarımız ile tasarımcılarımız arasında B2B alanında görüşmeler gerçekleştirilecektir. Opening speeches of our program will be followed by presentations of our designers. Following the presentations, negotiations will be held between our firms and our designers in the field of B2B. Açılış konuşmalarını yapmak üzere OMSİAD Başkanı Sayın Ercan Atay'ı sahneye davet ediyorum. I now invite OMSİAD President Mr. Ercan Atay to stage to perform opening speeches. Günaydın. Sayın Başkanlar, Sayın Finlandiya Büyükelçi Ticaret Açilişi ve Finlandiya'dan gelerek İskandinav Mobilya çizgilerini bizimle paylaşacak olan değerli tasarımcılar. Hoş geldiniz. Good morning to everyone. The dear Finland Commercial Attaché, dear designers from Finland, who will share the Scandinavian furnishings with us and all of our guests. Ben Ofis Mobilyalar Sanayi İş Adamları Derneği Başkanıyım. Ayrıca MOSFET Mobilya Federasyon Başkan Yardımcısı, Top Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mobilya Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı olarak burada bulunmaktayım. I'm the president of the Office Furniture and Industry and Businessmen Association, and also I'm the vice president of MOSFET and the vice president of the Furniture Products Sector, Turkish Chambers of Commerce, which is also one of the most important roof organizations of the real sector. Bu projeyi ilk duyduğumda bugün kadar heyecanlanmıştım. Çünkü hem kendi firmam ve sektörümüz adına tasarımla ilgili olarak çok büyük çalışmalar yapmaktayız. The first time I heard this project, I was very excited as today because we and as my company we are working for this year for a long time. Türk mobilya sektörü 15 yıldır altın çağını yaşamaktadır. Üretimlerimiz yani markalarımız dünyada bilinir ve kabul görür hale gelmiş. Dünya mobilya sektöründe ihracat rakamlarımız her geçen yıl artarak büyümektedir. The Turkish furniture sector has been living the golden age for the last 15 years. Our productions, that is our brands, are known and accepted in the world. In the world furniture sector, our export figures are growing every year. Çok kıymetli bir endüstriyel tasarımcımız olan Profesör Doktor Önder Küçükelman, dünyada tasarlanmamış hiçbir şey yoktur der. Elma, armut, limon dahil. Our very important industrial designer, Professor Önder Küçükelman, says that there is nothing in the world that is not designed, including apples, pears and lemon. Ülkeler kendi özgür kültür ve kimliklerini tasarımları ile ifade ederler. En güzel örneği burada misafir olan Finlandiyalı tasarımcılarımız yaşamış. Geçmişte 1900 yıllarda Rusya'dan ayrıldıklarında kendilerinin Rus değil Finli olduklarını yani kendi millet kavramlarını özgün tasarımlarıyla anlatmışlardır. Countries express their own culture and identity with their designs. The best example is our Finnish designers who were here when they left Russia in the past in the years of 1900. They described their nation's concepts, their mentality with their characteristically original designs that were not Russian but Finnish. Tasarım bizim sektörümüz için ekonomik bir iştir. Evet, içinde sanatsal çözümler olmakla birlikte tasarım ekonomik bir iştir. Şöyle düşünün, bir mobilya fabrikasında 250 kişi çalışıyor. Bu 250 kişi birçok makine kullanıyor. Bu makineler için de büyük paralar sarf ediliyor. Design is an economical business for our industry. Yes, design. Ses. Şöyle gel istersen. Açalım bunu.
Design is an economical business for our industry. Yes, design is an economical business with artistic solutions in it. Think about this. 250 people work in a furniture factory. These 250 people use roughly 400 or 500 machines, and they invest an important amount of money for these machines. Dolayısıyla başarılı tasarımcılar, başarılı tasarımlar ile ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyorlar. İşte biz de yıllardır tasarım sektörümüz için önemli farkındayız ve sadece ofis mobilya sektörü olarak 5.000 girişimcimiz, 50.000'e yakın çalışanlarımız ile her yıl en az %4 büyüyen ihracat rakamlarımızı daha da arttırmak için ülkemizde dünyanın başarılı tasarımcılarıyla çalışıyoruz. Therefore, successful designers contribute to the economy with their successful designs. We are well aware of the importance of our industry for years in designing, and we are working with our country and successful designers of the world to further increase for our export figures, which grow at least 4% every year, with 5,000 entrepreneurs and nearly 50,000 employees only as a furniture sector. Üstelik bu gayretimiz devletimiz tarafından da destekleniyor. Bizler de sektörümüz büyüsün, nihayetinde bu ülke ekonomimiz büyüsün diye yatırım yapıyor, emek sarf ediyoruz. Moreover, it is supported by our government. We are also investing in our country's economic growth as the industry grows and finally we expand the fort. Her yıl Good Design, Red Dot, If Design, German Design, tabii ki Design Türkiye gibi ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında ödüllerle dönem üyelerimizden Nurus, Koleksiyon, Tuna Office, Protime, Ersa, Delta ve şu anda ismini sayamadığımız diğer firmalarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Every year, we are proud of the successes of our companies that we have been rewarding from national or international design competitions such as Good Design, Red Dot, If Design, German Design, and of course Design Turkey from Nurus, Collection, Tuna Office, Protime, Ersa, and many others that I İleri teknolojiyle katma değeri yüksek ürünler üretiyor ve ihracatımızı büyütüyoruz. are increasing day by day. As our chairman mentioned, we produce technology and enlarge our exports. Ama bu yetmez. Üreticiler kadar tüketiciler de tasarım bilincini yerleştirmemiz gerekiyor. Belki de Finlandiya'da olduğu gibi ihtiyaca yönelik gerçek ve doğru tasarımda üretmek için tasarımı daha da fazla önemsemeliyiz. But that is not enough. Perhaps we should consider design even more to produce true and accurate designs for what we need, just as it is in Finland. For example, there is a Ministry of Design in Finland. Mesela Finlandiya'da bir tasarım bakanlığı var. Özel kuruluşlar, bankalar bile bünyelerindeki tasarım müdürlükleriyle kurumlara en doğru ergonomik ürünleri talep ediyor. I repeat again, for example, there is a Ministry of Design in Finland, and even private institutions and banks are demanding the right economic products for their design offices and institutions. Bu vesileyle bizleri bugün Finlandiya tasarımlar ile bir araya getirmeyi başlayan herkese teşekkür ederiz. Sözlerimi bitirmeden önce tüm meslektaşlarıma 3. grup bu B2B'leri önemsemelerini, herkese tanışmalarını ve Türk-Fin ortaklığında yüzü Avrupa pazarına dönük tasarımlar ile üretim yaparak sektörün hedeflerine ulaşmalarını dilerim. I thank you to everyone who managed to meet this meeting with Finnish designers today, and I would like to remind my partners and my companies that they should get in contact with all the designers in Europe and create the potential and upgrade the potential of the trade for Turkish designers in the European Union. Thank you very much. Thank you very much.